Çocuklukta yaşadığım bir takım olaylardan dolayı ben sokak köpeklerine çok uzaktım, çok yani. Ama şimdi Şiva'yla yaşadığımız son 1-2 yıl neticesinde sokak köpeklerine artık sempatiyle daha anlayışlı bakabiliyorum yani. Önceden çok anlamsız gelirdi bana, çok garipserdim. Şimdi öyle düşündüğüm için biraz kendimden utanıyorum biraz yani. Çok çalışıyorum genelde. 12 saat falan çalışıyorum. Ev hayatım genelde ahbapla, ahbapın işleriyle geçiyor. Sabah çıkar, akşam çıkar. Tabii uzun çalıştığım için biraz da sinirli bir hayvan, inatçı. Evde küçük sürprizler bırakabiliyor. Böyle 12 senedir bende. 35 günlük falan da aldım da öyle bu kadardı. Bayağı büyüdü ya. 12 yaşında şimdi. Çok hastalığımız var ama ya. Epilepsisi var. Karaciğeri yağlı, gözünde katarak var. Bir de başka bir hastalığı olmuş. Şu an onun için veterinere götürüyorum. Burası biraz sıkıntılı çünkü acıyor galiba. Zaman antibiyotik yapılacağı zaman onun için hep atlamaya çalışıyor. İğneyi gördüğüne. Hadi kızım gel. Hadi kızım gel. Günde 2 kere çıkarmak gerekiyor çünkü dışarı. Sabah ve akşam. Bunları yapamazsak sıkıntı. Yapacak birini bulmak gerekiyor. 2 günlük bir yere gitmek istiyorsan hızlıca gidemiyorsun. Birini bulman gerekiyor. Şimdiki aklım olsa bir tane daha köpek almam yani. Çok kötü kokuyor ya. İğrenç kokuyor. Poliyi çıkartmazsan kesinlikle işiyor. Çıkartırsan da işiyor. Bu bazen değişmiyor. Gezdiremiyorum yani. Şurada 10 dakikalık yolu yürütüyorum. Yetmiyor ki. Hayvan koşmak istiyor 1 saat. Nerede koşturayım? Modaya götürüyorum. Orada da çok büyük köpekler var. Saldırıyorlar. Kışın her gelişinde banyoyu alıp küvette ayakları yıkanıyor. Sürekli temizlemek gerekiyor aslında evi. Yani böyle bir dezavantajı var ama yani kedide de aynı şey var. Dünyanın en güzel kedisi. Kedinin farkı şöyle, hani köpekle çok ilgilenmen lazım çünkü köpek sana bağlı. Kedi sana bağlı değil. En fazla işte mamasını veriyorsun, suyunu veriyorsun, kumunu temizliyorsun. Bundan başka hiçbir ekstra bir şey yapmana gerek yok kedi için yani. Ama köpek öyle değil. Sürekli onunla ilgilenmeni istiyor. En fazla sevgi bekler sende. Zaten sen de geldiğinde illaki bir oynuyorsun, haşır neşir oluyorsun. Çok minimal şartlarda yaşayabilen bir hayvan. Hani şahsen ben köpek mi kedi mi dersen şu an kesinlikle köpek demem, kedi derim. Bakayım. Hadi bakalım. Ha bir tane, ha 2 tane dedik. Aman dedik zararı olmaz, bir taneyi gezdiriyorken öbürünü de gezdiririz dedik. Ha dedik 2 taneyi gezdiriyorken 3.'yü de gezdiririz dedik. Alıştık bir şekilde. Ya vazgeçemeyiz. Çok seviyoruz. Gerçekten yani çocuklarımız gibi oldu. Aldığımıza pişman mıyız? Evet, hayatımızı olumsuz yönde çok etkiliyor. Yani bir yere giderken işte arkadaşlara diyoruz köpeklere bakar mısın? Tatile gidemiyoruz. Akşam hadi bir yere gidelim, bir şey içelim desek aklımız evde kalıyor. Bu sefer diyoruz ki evde içelim, evde yiyelim. Yani eve bağlı bir hayatımız olmaya başladı. Ya ben hayvan bakmadan önce en başta bir kere pirekene olur. Bana da geçer. Bitlenirim, pirelenirim korkusu var. İşte salyasından bir şey olur. Kist olma olayı aşı olduktan sonra yani bu aşıyla bana parazit bulaştırmayacağını öğrendim. Beslemeyle de ilgili kaygılarım vardı. Meğer hazırım kuru mamalar varmış. Sipariş veriyormuşsun, getiriyormuş. Bunları ben bilmiyordum. Hayvan bakmak için de belli bir ekonomik standartın da olması gerekiyor. Maddi olarak poli zor değil. Küçücük köpek. Ben alıyorum ona 30 liralık bir mama. Bir ay yiyor. Zaten mama ile çok arası da yok. Ekonomik olarak çok yük yok ya. Ayda 100 lira, 200 lira mama masrafı yani. Mama fiyatları inanılmaz arttı. Bunlar da günde 1 kilo mama yiyorlar. Yani 15 kiloluk bir mama alsam 15 gün gidiyor bana.
mali külfeti sana kattığı sosyal artıların yanında sıfır yani. Yeryüzünde hiçbir insan, annem baban dahil, sen eve geldiğin zaman seni kapıda hoplaya zıplaya karşılamaz. Köpekte öyle bir şey var ki sen her gün 1 saat aralıklarla bile çıksan her gelişini kutlar. Şiddetle tavsiye ederim yani bir köpek sahibi olma, onu sorumluluğunu almaları, hayat onunla paylaşmaları. Yani bu yaşadığımız hayat aslında onlarla paylaşmak üzerimize düşen bir insanlık görevi bir anlamda. Belli bir süre zaten beraber yaşadığın ne olursa olsun ona bir bağ duyuyorsun, bir yakınlığın oluyor. 10 gün boyunca bir çadırın içinde kalmıştık. Yani benim oturacak bir sandalyem bile yoktu. Sadece bir çadırımız vardı, bir tane de örtümüz vardı. Yere seriyorduk, oturuyorduk. O an şunu fark ettim. Hiçbir canlı benimle orada olmak istemezdi. Bir tek ahbap yanımda mutluydu. Köpeğim hastalandığı zaman ona hissettiğim duygular, yemin ediyorum aynı çocuklarım hastayken hissettiğim duygular. O kadar örtüşüp, o kadar benzer duygular ki. Ay benim çocuğum şimdi hastalandı. Ya ölürse kaygısı, acaba nesi var? Resmen ağladım, o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki. Gene Matilda su içti. O an bir baktım Matilda'nın salyasında kan var. Açtık ağzının içine bir baktık. Bayağı her yer kanıyor böyle. Nokta kanıyor her yer. Veterinere götürdük. İşte trombositleri 0 çıktı. Bize bir iki ilaç verdi, vitamin verdi. Her gün kan örneği alıyorlar. Trombosit ölçüyorlar 0. Kan ölçülmeye gidiyor ve moralimiz düşüyor. Böyle bir süreçte. Ona karşı gösterdiğin sevgi onun için daha fazla büyük ilaç. Veterinerden aldığı tedavinin dışında bizden gördüğü ilgi çok daha iyi geldiğini düşünüyorum. Ben biraz dinleneyim dedim. Didem ve Burcu vardı. Onlar başındaydı. Ben de arabada uyumaya gittim. Sonra cama vurdu birisi. Kafayı çevirdim. Burcu dedi ki, Özkan dedi hani zamanı geldi. Artık şuuru iyice gitmişti. Nefes nefese böyle nefes almaya çalışıyor. Bir süre öyle nefes aldı. Sonra o nefes almaları tekledi. En sonunda nefesini verdi ve öyle bir veda etti bizlere gibi bir durum oldu. Yıkıldık tabii yani en son deseler ne zaman ağladın deseler bilmem yani ama Didem'le arabaya geçtik ve ikimiz hüngür hüngür ağladık yani birbirimize baka baka bağıra bağıra ağladık. Mutsuzluğu, kırgınlığı, ondan sonra keyifsizliği çok belli oluyor yani. Hareketlerinde yavaşlama oluyor, ağır hareket ediyor, sürekli uyumak istiyor, belli bir yere uzanıyor. Bakışları çok baygın oluyor, cansız oluyor. O zaman üzülüyorsun, neyi var, neyi yok. Pekinezlerin ömrü için 12 yıl diyorlar genel olarak. Poli de 12 yaşında. Yani son artık bilmiyorum, yine iyi, çok kötü bir durumda değil. Çok hareket etmiyor, genel olarak yatıyor ama dışarıya çıktığında da koşturuyor yani. Sokaktan aldık Buç'u. Diğer kedimizi Lola'yı da satın aldık. Parayla satın almam ya. O kadar çok hayvan var ki sokakta. Ne gerek var yani? Ama keşke almasaydık diyorum. Ben Poli'yi parayla satın aldım ama yani benimki çok başka bir hikaye. Bana babam dedi ki git bedava arkadaşım verecek. Ben de gittim Poli'yi almaya. Sonra kadın bana dedi ki yani ben bunları parayla veriyorum. Ben de gördüm, sonra bırakamadım yani oradan bana bakıyor. Ben seçtim falan, çok heyecanlandım. Çocuğum zaten böyle. O zaman ben sana parasını böyle harçlık biriktirip ödesem olur mu? O da olur dedi. 4 taksitti, 3 taksidi verdim. Kusura bakmasın buradan. 4. taksiti veremedim. Şu an isterse EFT yaparım. Hani bu böyle kıyafet üzerimize yakışsın falan diyebileceğimiz bir şey değil gerçekten. Ben çok fazla böyle hayvanları eğitmek ya da işte kediye şunu yapma, buraya çıkma, şunu öyle çok şey yapan bir insan değilim yani. Çok karışmak istemiyorum. Köpeği eğitmek için aslında bir sert olman gerekiyor. Pozitif eğitim dedikleri bir şey var ama pozitif eğitimde bile aslında hayvanları aç bırakıyorlar ki senin yapıcı vereceğin ödül mamasından dolayı her şeyi yapabilsin. Sokakta hayvanı besleme, kızarlar, belediye bakar zaten. Evde hayvanı besleme, bu canlılar ölsün mü? Ne kadar saçma. Bakan insanlar olarak bizim hayvan bakmak istemeyenlere bu tür bilgileri verirsek endişeleri kalmayacak diye düşünüyorum.